Saçınızı her taradığınızda dökülen saçlarla karşılaşmaktan ya da kırılan saçlar veyahut da cansız saçlar, daha doğrusu saçlarla ilgili problemlerle karşılaşmaktan artık sıkıldıysanız, bugün sizlerle birlikte bilimi mutfağa taşıyacağız. Bir gıda mühendisi olarak söylemem gerekiyor ki saç sağlığımızın %70'i tarladan çatalımıza ya da kaşığımıza taşıdıklarımızla alakalı. Ki şu anda kış aylarındayız. Özellikle de meyve sebzelerin en taze ve besin değerlerinin en yüksek olduğu dönemdeyiz. Kısacası market ve pazarlarda gördüklerimiz aslında saçlarımız için birer eczane rafı gibi. İsterseniz yavaştan başlayalım. Bilimsel olarak ne yiyelim, ne içelim, neyden ne kadar tüketelim kısmını bugün sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben gıda mühendisi Pınar Koralay, yeni konumuzda karşınızdayım. Lütfen kanalıma da abone olmayı unutmayın diyerekten geçiyorum. Öncelikle söylemeliyim ki saç folikülleri vücudumuzda en hızlı çoğalan hücreler arasında. Bu da demek oluyor ki düzenli olarak besin akışına ihtiyaçları var. Yani bir hücrenin bölünebilmesi için protein, vitamin ve minerallere ihtiyacı var. Bunlar olmadan tabii ki de o saç telleri de çıkamaz. Şimdi gelelim canımız ıspanak ve diğer koyu yeşil yapraklılara. Öyle ki kış aylarında tezgahlarda bol bol görüyoruz değil mi? Demir ve folik asitçe de ciddi anlamda zenginler. Şimdi size bir şey söyleyeyim mi? Saç foliküllerimize oksijeni taşıyan hemoglobinin üretilebilmesi için demire ihtiyaç var. Yani demirin yokluğunda maalesef ki oksijen taşınamıyor. Şöyle ki klinik çalışmalar da göstermiş ki demir eksikliği olan insanlarda saç dökülmesinin 2-3 kat daha fazla olduğu görülmüş. Ve hatta özellikle bu bayanlarda çok fazla görülür değil mi? Hani menstrual döngümüzden dolayı, adet döngümüzden dolayı özellikle demir eksikliği bayanlarda saç dökülme çeşitlerinin sanırım birinci sırasında olsa gerek. Ama tabii ki de erkeklerde de görülüyor. Bunu da unutmamak gerek. Ispanağın saçlarımıza faydalılığı sadece demir ve folik asit içeriğinden dolayı mı derseniz hayır. Bir de A vitamini içeriği var ki gerçekten takdire şayan. Şöyle söyleyeyim, ıspanaktaki A vitamini saç derimizdeki sebum üretimini düzenler ve bu da saç derimizin nemli kalmasını sağlar. Yani kepeğe karşı yatkınlığınız varsa, hele ki de kış aylarında özellikle siyah ya da koyu renkli kazaklar giyeriz ve birçok kişi soğuk havadan dolayı da şu kepeklenme olayıyla ciddi anlamda baş başa kalırlar ve böyle karlar yağmış gibi daha da bir soğuk havalarda nükseder değil mi? Bu aslında saç derimizin sebum seviyesiyle alakalı. Yani orası nemli olmalı ve bu nem de tabii ki de A vitaminiyle bağlantılı ve ıspanak bu konuda ciddi anlamda farklı. Peki ıspanağı nasıl tüketelim diye soruyorsanız eğer, bilmenizi isterim ki hafif buharda kısa süreli pişirme biyo yararlılığını artırıyor. Yani yaklaşık 2 ya da 3 dakika boyunca hafif buharda pişirdiğinizde çok daha faydalı hale geliyor. Haftada 3 kere ya da 4 kere bir porsiyon kadar kafidir ve bir porsiyonu yaklaşık 1 su bardağı kadar pişmiş ıspanak olarak düşünebiliriz. Ama şöyle, ben arada çiğ olaraktan salatasını da yapıyorum. Hatta içerisine badem ve sızma zeytinyağı da koyuyorum, limon falan böyle karıştırıyorum. Çok daha güzel oluyor. Şöyle söyleyeyim, özellikle konumuz A vitamini ve ADEK grubundan bahsediyoruz. Yani yağda çözünen vitaminlerden. Bu sebeple lütfen yağsız tüketmeyin ya da yağlı bir yemekle tüketmeyi ihmal etmeyin. Portakal ve mandalina kış mevsiminin kralları. Öyle ki C vitamini denince akla ilk gelen besinler. Peki C vitamininin saç için neden bu kadar önemli olduğunu sorarsanız, özellikle kolajen sentezinin gerçekleşebilmesi için C vitaminine ihtiyaç var. Peki kolajen nedir derseniz, saç telinin yapı taşı demem gerekiyor. Hatta özellikle tırnaklarınız falan kırılıyorsa, saçla ilgili problemleriniz varsa kolajenle ilgili bir eksiklik var demek olabilir. Hatta özellikle de hep söylüyorum ki C vitamini kolajen üretiminin kofaktörüdür, öncülüdür. Yani C vitamini olmadan kolajen üretilemez. Kısacası cildiniz, tırnaklarınız ve saçlarınız da ciddi anlamda bundan etkilenir. Ayrıca demir emilim videosunda da detaylıca paylaştığım üzere, demir biyo yararlanım videomda detaylıca paylaştığım üzere C vitamini demir emilimini de 3-4 kat arttırır. Yani
yani ıspanakla birlikte C vitamini kaynaklarını tüketirseniz çok ciddi bir sinerji oluşur. Yani böyle birazcık böyle limonla falan tüketmek ya da portakalla tüketmek yoğurtla tüketmeye göre çok daha iyi olur. Çünkü yoğurt gibi kalsiyum kaynakları demir emilimini tutar. Onun yerine limon, portakal tercihi çok daha iyi olur. Günde ortalama 1 ila 2 orta boy portakal yemek yeterli. Fakat sizden tek bir ricam var. Lütfen şu suyunu sıkıp da sadece suyunu içme olayını yapmayın. Neden derseniz özellikle portakal ya da meyveleri sıktığımızda altta kalan su kısmına özellikle şekerli kısmı geçer. Yani liflerden arınmış olur. Fakat bizim için en sağlıklı kısımlardan birisi de elbet ki posa kısmı, lif kısmı. Yani sıkıp da sadece suyu yani şekerli kısmı içmek yerine bütün halde tüketmek yani lifleriyle posalarıyla birlikte tüketmek sağlık açısından çok daha iyi olacaktır. Yani sıkıp da sadece suyunu içtiğimizde altta kalan şekerli su kan şekeri dengenizi de değiştirebilir. Bu sebeple kendisiyle birlikte yani lifleriyle birlikte bütün halde lütfen tüketmeye çalışın. Hatta kabuğun altındaki beyaz kısımları da itinayla tüketmeye özen gösterin. Çünkü kabuğun altında kabuğa yakın kısımda olan o beyaz kısımlar hesperdince zengindir ve sağlık açısından gerçekten çok faydalıdır. Ve canımız havuç, beta-karoten cenneti. Yani A vitamininin kofaktörü, öncülü. Bu da ne demek oluyor diye sorarsanız vücudumuza aldığımızda o beta-karoten artık A vitaminine dönüşüyor. Yani A vitamini sentezimiz için özellikle gerekli olan şey. Ve A vitamini sentezlendikten sonra artık saç folikül hücrelerinin yenilenmesini sağlıyor. Araştırmalar gösteriyor ki özellikle A vitamini eksikliği olan kişilerde saç derisi problemlerinin ve saç derisi kuruluğunun belirgin şekilde arttığı gözlemlenmiş. Hatta az önce demiştim ki özellikle kış aylarında soğukla birlikte kepeklenme ve saç derisi problemleri daha da pik yapar diye. Hatta siyah kazaklara kar yağmış gibi olur diye. Ve özellikle bu aylarda yani soğuk aylarda tabii ki de en kurtarıcı A vitamini kaynaklarımızdan birisi elbette ki havuç. Peki nasıl tüketelim derseniz özellikle bilmenizi isterim ki A vitamini dediğimiz şey yine tekrarlayayım ADEK grubunda yani yağda çözünen vitaminler grubunda. Bu da demek oluyor ki bir şekilde yağla birlikte ya da yağlı olan bir yemekle birlikte tüketmemiz gerekiyor. Özellikle buharda hafif bir haşlama yaparsanız hafif buharda şöyle bir döndürürseniz 2-3 dakika kadar bile kafi olur ve sonrasında bir tatlı kaşığı kadar sızma zeytinyağı hakikaten efsane gider. Ama şöyle tabii ki de çiğ halini de kesinlikle tüketebilirsiniz. Rendeleyip özellikle zeytinyağı ile birlikte ve limon eşliğinde tüketmeniz keza çok iyi olur. Bu arada havucu buharda hafif pişirip üzerine de bir tatlı kaşığı kadar zeytinyağı koyduğumuzda beta-karoten emilimi %600 oranında artıyor ve ciddi bir rakam. Özellikle buna bence dikkat edin. Yağsız hiçbir şekilde tüketmeyin ya da yağlı olan bir şeyin yanında tüketmeyi ihmal etmeyin. Ve günde yarım su bardağı kadar rendelenmiş havuç kişi başı için idealdir. Ve saç sağlığı dediğimizde tabii ki de en sağlıklı yağ kaynaklarından bir tanesi olan güzelim ceviz. Özellikle kış aylarında pazarlarda kabuklu olarak bulabilirsiniz. Omega 3 yağ asitleri, E vitamini, biyotin ve çinkoca zengin. Şöyle söyleyeyim, klinik çalışmalar göstermiş ki düzenli olarak ceviz tüketen bireylerin saç tellerinin elastikiyetinin arttığı ve kırılmanın azaldığı gözlemlenmiş. Günde 4 ila 5 adet ceviz, gerçi büyüklüğüne göre de değişiyor ama ortalama 4 ila 5 adet diyeyim. Ceviz tüketmek hakikaten sağlık açısından önemli. Ama lütfen fazla tüketmeyin ve bildiğiniz üzere yağ kaynağı olarak evet faydalı fakat fazlasının da yağla bol olduğunu yani kilo olarak, tombiklik olarak size kalabileceğini de unutmayın. İdeali 4-5 adettir. Lütfen aşmayın. Ve özellikle de sabah öğünlerinde tüketmeyi ihmal etmeyin. Çünkü yağ asitlerinin emilimi özellikle öğün zamanlamasıyla ilişkili. Bu sebeple kahvaltıda cevizi eksik etmemek yani sağlıklı yağları kahvaltıda eksik etmemek çok daha iyi olacaktır. Bu arada hani demiştim ya kış aylarında işte kabuklu olarak cevizleri pazarlarda bulabilirsiniz diye. Özellikle böyle ben şey yapıyorum tanıdıklardan hakikaten güzel üretim yaptığını bildiklerimden kabukları alıyorum. Özellikle ceviz kabuklarını ve saç koyulaştırma için hani ben koyu renk kullanan biri olduğum için koyu renkli saça sahip olduğum için
Özellikle böyle bitki sularından böyle kendime şeyler hazırlıyorum. Bitki suları diyeyim daha doğrusu. Bakım yağları falan. Ve bu kabukları, ceviz kabuklarını kullanıyorum. Çünkü görmüşsünüzdür özellikle eli falan değenlerin elleri falan simsiyah olur. Yani ciddi bir renk verir. Ama tabii hassasiyetiniz ya da ekstra durumunuz varsa kesinlikle uygulamayın. Denemeyi yapmadan, şuralarda testlerini falan yapmadan uygulamayın. Ya da gerekliyse hekiminize danışınız demek istiyorum. Ve özellikle cevizde bulunan E vitamini ve biyotin hem cildimiz hem saçlarımız hatta tırnaklarımız için de ciddi anlamda önemli. Keza çinko da aynı şekilde. Şöyle E vitamini özellikle cildimizde nemlilik ve sağlık açısından bildiğiniz üzere en güzel vitaminlerden birisi ve demem odur ki özellikle ceviz, badem gibi sağlıklı tohumları lütfen diyetinizden eksik etmeyin. Bir sebze ya da meyve olmasa da özellikle kış aylarındaki saç sağlığına en faydalı olan şeylerden bir tanesi hiç şüphesiz ki yumurta. Özellikle en taze ve ekonomik protein kaynaklarından bir tanesi. Öyle ki içeriğindeki biyotin saç büyümesi için gerekli olan vitaminlerden, hatta tırnaklarınız ve cildiniz için de ciddi anlamda önem arz ediyor. Eksikliği kolay kolay görülmez ama klinik çalışmalar gösteriyor ki eksikliği olan bireylerde saç dökülmesi oranının %38 daha yüksek olduğunu göstermiş. Yumurta beyazı özellikle protein ve sarısı da biyotince ciddi anlamda zengindir. Ama sadece lütfen çiğ olarak tüketmeyin. İkisini bir arada ve pişmiş olarak tüketmeniz çok önemli. Çünkü çiğ yumurtada ciddi anlamda salmonella riski ve keza çiğ yumurtada bulunan avidin biyotin emilimini zaten engeller ve bence zaten bu işe hiç girişmeyin. Mutlaka pişirerek tüketmeye çalışın. Hani o saçmadır, şudur budur, çiğ yumurta tüketme olaylarına hiçbir şekilde girmeyin. Ve özellikle de haşlanmış yumurta bir tık daha iyidir. Normalde böyle yağda falan kavurduğumuzda, işte tereyağla falan kavurduğumuzda çok bir farkı yok ama onu böyle iyice siyahlaştırmadan, hani tavada yakmadan tüketirseniz tamam, amenna. Ama yakarsanız hafif bir koyulaşma falan olursa tabii ki de bir tık daha kötü duruma düşer yumurta. Bu bağlamda özellikle haşlanmış yumurta çok aşırı haşlamadan tüketmek çok daha iyidir. Ve bu arada günde bir adet, ama tabii ki de sağlık durumu, yaş durumu, bulduğunuz o yumurtanın kalite durumu, hani organik olup olmayışına göre de, kişiye göre de değişiyor. Kolesterol durumunuz varsa elbette ki değişiyor. Ama lütfen yumurtayı sağlığınız el veriyorsa ihmal etmeyin. Hatta sağlığınız, enerjiniz, sağlık durumunuz el veriyorsa sayıyı bir tık da arttırabilirsiniz. Yani daha güç gerektiren işlerle uğraşıyorsanız isterseniz hekiminize de danışabilirsiniz. Ama bir tık arttırmak iyi olabilir. C vitamini kaynağı olarak tabii ki de turunçgilleri biliriz ama kırmızı biber portakaldan 2 kat daha fazla C vitaminine sahip. Özellikle C vitamininin pişirmeyle tahrip olduğunda düşünecek olursak çiğ olarak günde yarım kadar bir kırmızı biber iyi olacaktır. Özellikle de bilmenizi isterim ki saç parlaklığına ciddi anlamda katkıda bulunur. Ve kış aylarının biricik meyvesi nar. Özellikle antioksidanlarca ciddi anlamda zengin. Hatta öyle ki bizim sağlığımızı her yönden korumaya alan en güzel besinlerden. Özellikle saç foliküllerinin çevresindeki kan dolaşımını artıran polifenollerce zengin. Hatta araştırmalar gösteriyor ki düzenli nar tüketen kişilerdeki saç foliküllerinin çevresindeki kan dolaşımının %15 ila 20 oranında arttığı gözlemlenmiş ki çok iyi bir rakam. Çünkü bildiğimiz üzere saç folikülleri elbette kan dolaşımıyla besleniyor. Besin ve oksijen kanla köklere taşındığı için ciddi anlamda bizim için önemli. Ve lütfen şunların arasındaki o ara perdeler falan var ya, beyaz olan perdeler, onları falan da tüketmeyi ihmal etmeyin. Hatta mümkünse kış aylarından yaz içinde stoklama yapın ki ben yapıyorum. Tüketme kısmına gelecek olursak lütfen şu güzelim narları direkt tüketin. Yani suyunu sıkıp da içmek yerine narı, bildiğiniz aradaki perdeler de dahil, çekirdekleri falan katır katır böyle çiğneye tüketin. Çünkü mesela gidiyorlar işte narın suyunu sıkıyorlar, tamam mı? Altta kalan su aslında şekerin en yoğunlaştığı kısım. Hatta az önceki
Portakal olayında da bahsettiğim gibi onları sıktığımızda altta kalan su kısmı şekerin en yoğunlaştığı kısım ve şeker dengesini de oynatabilecek olan kısım. Yani liften ayrılmış olan kısım ve bizim life posaya da ihtiyacımız var, değil mi? Bu sebeple lütfen sıkmayın. Onları sıkmayın, direkt tüketin. Hatta diyorum ya, katır kutur ara perdeler ve çekirdekler de dahil tüketin ki hem life posayı da alın ki çok faydalıdır bildiğiniz üzere. Hem de yani şeker dengesiyle birlikte tüketmiş olun. Ve haftada 2-3 kez yarımlar kafidir. Ben yaza da zulalıyorum. Size de tavsiye ederim. Ve brokoli, sülfürce zengin ve C vitamini deposu. Sülfür ne derseniz, saçla bağlantısı ne diye sorarsanız, saçtaki keratin yapımında ciddi anlamda kritik rol oynayan sülfür diyeyim. Ki saç tellerinin de %95'inin keratinden oluştuğunu düşünecek olursak, sülfürlü bileşikler ve onu içerenler bizim için ciddi anlamda önemli. Peki nasıl tüketelim derseniz eğer, sadece bir 3-4 dakika kadar hafif buharda pişirmeniz kafidir. Özellikle haftada 3-4 defa ya da işte 3 defa falan 1 su bardağı kadar tüketmeniz iyidir. Özellikle lütfen birazcık böyle zeytinyağla falan, işte sarımsakla falan tüketmeyi ihmal etmeyin, sağlığına sağlık katması açısından. Ben bir yutkunayım. Acıktım. Ve kış aylarında saç destekçisi olan pazar ya da manav tezgahlarında olanlardan devam ederken, özellikle kuşkonmazı da söylemeden olmaz. Özellikle kış aylarında tazesini bulmak mümkün ve saç sağlığı açısından ciddi anlamda önemli. Çünkü folik asit ve demirce zengin. Hele ki de bayanlarda folik asitin eksikliğinden kaynaklı olan saç dökülmesi direkt olarak ilişkilendiriliyor. Özellikle de haftada 2 kez hafif buharda haşlayaraktan zeytinyağlı birlikte tüketmek çok iyi olur. Şimdi size neden bunları bu kadar detaylı anlatıyorum diye merak ediyorsanız direkt söyleyeyim. Çünkü saç sağlığı sadece dışarıdan uyguladığımız şampuanlarla ilgili değil, içeriden beslediğimiz hücrelerle ilgili. Özellikle de uluslararası dermatoloji literatüründe de saçla beslenme arasındaki ilişkiyi anlatan binlerce makale bulunmakta. Mesela Japonya'da 5 yıllık bir çalışma sonrasında şu sonuç elde edilmiş: haftada en az 4 kere koyu yeşil yapraklı sebzeler tüketen bireylerde saç dökülmesi riskinin %42 daha düşük olduğu gözlemlenmiş ve İskandinav ülkelerinde yapılan bir çalışmada da özellikle omega 3 yağ asitlerini tüketenlerin saç teli kalınlığında belirgin bir şekilde artış gözlemlenmiş. Ve bana sorsanız ki dıştan uygulanan şampuanlar mı ya da dıştan uygulanan maskeler mi, içten beslenme mi? Sadece bir gıda mühendisi olduğum için söylemiyorum. Ciddi anlamda bilimsel olarak kanıtlanmış olduğu için söylüyorum. Yani kendi mesleğimden dolayı işte şey yapıyor falan sanmayın. Hakikaten kanıtlanmış şeyler olduğu için söylüyorum. Dışarıdan istediğiniz pahalılıkta, istediğiniz kalitede şampuan ya da saç maskeleri uygulayın. Eğer içten besleyemezseniz o milyon dolarlık bile olsa o maskeler ya da şampuanlar hiçbir şekilde fayda etmez. En önemli şey tabii ki de içten gelen güzellik. Özellikle kış aylarında hem taze hem de uygun fiyatlıyken hem de lokalken bu ürünleri bir araya nasıl getirebiliriz? Yani bir günlük nasıl tüketelim diye sorarsanız eğer, isterseniz bir tane bir günlük örnek vereyim. Daha doğrusu normalde böyle bir haftalık falan bir liste hazırlamayı düşünüyorum. Öyle bir planım da var fakat daha videosunu çekemedim. İnşallah onu da halledeceğim. Ama örnek olarak kişiye göre de değişmekle birlikte tabii ki de gerekliyse beslenme uzmanıyla da sizin kendi sağlık durumunuza göre de görüşebilirsiniz. Ama ben örnek amaçlı bir gıda mühendisi olarak bir tane günlük paylaşayım istedim. Özellikle sabah kahvaltısında 1 adet haşlanmış yumurta, 1 portakal ve 4-5 adet de ceviz efsane olur diye düşünüyorum. Bir nefes alayım. Öğle yemeğinde ise zeytinyağlı ıspanak ve havuç salatası efsane olabilir diye düşünüyorum. Ve akşam yemeğinde de tabii ki de brokoli, kuşkonmaz ve kırmızı biber karışımı sebze yemeğini hafif buharda haşlayaraktan, çok uzatmayın ama çok böyle dengeli olsun, çok fazla pişirmeyin. Hafif buharda döndürerekten tüketebilirsiniz. Ara öğün olarak da mandalina ya da nar efsane olabilir. Dediğim gibi kış aylarında özellikle hem uygun fiyatlı hem de taze bir şekilde bulabileceğimiz, lokal olarak bulabileceğimiz ürünler ve dediğim gibi protein, vitamin ve mineralce de dengeli.
Güzel dostlar, saç büyüme döngüsü 2 ila 6 ay arasında ve düzenli beslenme gerçekten önem arz ediyor. Düzenli bir beslenme ile 3-4 ay arasında fark edeceğinizi düşünüyorum. Tabii ekstrem durumlarınız varsa, dökülmeleriniz ya da farklı saç problemleriniz varsa lütfen bir dermatoloji uzmanına da danışın demeyi istiyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım da videomu beğenmişsinizdir. Ben Pınar Koralay. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen kanalıma abone olmayı, video bildirimlerini açmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı da ihmal etmeyin. Çok dikkat edin kendinize. Fırça gibi sağlıklı saçlarla kalın.